Tüm dünyanın başını ağrıtan COVID-19 pandemisi migren hastalarının hayatını daha da zorlaştırdı. Bu zorlu süreçte kaygısının artması, uyku düzenindeki bozulma, yaşanan sosyal izolasyon, fiziksel hareketsizlik ve farklı beslenme alışkanlıkları migren ataklarının sıklığının artmasına neden olabiliyor. Öte yandan migren, yaşam kalitesini düşürüp günlük yaşam aktivitelerini kısıtladığı için insanlara zor anlar yaşatıyor. Sık görülen bu hastalığın en yaygın belirtilerinin başında ağrı geldiği için ense, şakak ya da göz çevresinden başlayan bu ağrı hareket ettikçe kötüleşebiliyor, zonklayıcı karakterde seyredebiliyor ve bu ağrıya eşlik eden bulantı, kusma, ışık ve sese olan rahatsızlık hissi ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden migren atakları halinde seyreden baş ağrısı 3 ay içinde ayda 15 günden fazla sıklıkta olur. Her ağrı en az 4 saat sürer ve ayda en az 8 gün migren tipi ağrı yaşanıyorsa bu kronik migren olarak tanımlanır. Acıbadem Maslak Hastanesi Nöroloji Uzmanı Profesör Doktor Pınar Yalınay Dikmen, pandemide migrene karşı alınabilecek basit ama etkili önlemleri anlatarak şu uyarılarda bulundu. Toplumumuzda en sık görülen şikayetlerin başında yer alan baş ağrısında çoğu zaman gelişigüzel ağrı kesiciye başvurulur. Ancak bu yanlış bir davranıştır. Çünkü bilinçsiz ve sık kullanılan ağrı kesicilerin sağlığa önemli zararlar verdiği görülebiliyor. Bir yılı aşkın süredir dünya ile birlikte ülkemizde de yaşanan COVID-19 pandemisinde baş ağrısı şikayeti özel bir önem taşıyor. Çünkü baş ağrısı COVID-19'un sıkça karşılaşılabilen bir belirtisidir. Ek olarak bu enfeksiyon sırasında bulantı, kusma gibi migreni taklit eden bulgular da olabilir. Her zaman tanıyıp bildiğimiz migren atakları sırasında yaşadığımız baş ağrısından farklı biçim ve özellikleri olan yeni bir ağrı yaşıyorsanız ve beraberinde ateş, öksürük, yorgunluk, yaygın kas ve eklem ağrıları, nefes daralması gibi COVID-19'u düşündürebilecek ek şikayetleriniz varsa mutlaka doktorunuz ile iletişime geçmeniz gerekir. Baş ağrısı günlüğü tutun. Ayda 15 gün ve daha fazla ağrılı gün sayısı olanlar kronik migren hastası olarak adlandırılır. Bu hastaların gecikmeden hekimleriyle görüşerek tedaviye başlamaları gerekir. Eğer doktorunuz tarafından daha öncesinden migren tanınız varsa, doktorunuz koruyucu tedavi kararlarını son aylardaki ağrı sıklığınıza bakarak verecektir. Ayda kaç günü ağrılı geçirdiğinizi hatırlamak kolay olmayabilir. Bu nedenle ağrılı günlerinizi kaydetmenizi, yani bir baş ağrısı günlüğü tutmanızı öneririm. Bu sizin için en uygun tedavi seçeneğinin belirlenmesi için doktorunuzun çok işine yarayacaktır. Eğer ağrılarınız ayda 4 günden az ise migren atak tedavisi için size önerilen en iyi gelen ilaçları alarak süreci yönetebilirsiniz. Ancak ağrılı gün sayınız ayda 4 ila 14 gün arasında ise migren için düzenli kullanmanız gereken bir tedaviye ihtiyacınız olabilir. Doktorunuzla görüşüp migrenin atak ve koruyucu tedavisi için size en uygun olan seçeneği kararlaştırabilirsiniz. Migrenden korunmanın 10 etkili yolu. 1. Uzun süre aç kalmaktan kaçının. Öğün atlamayın. 2. Yetersiz ve uzun süreli uyku migrenleri tetikliyor. Uyku düzeninize dikkat edin. Akşam aynı saatte yatıp sabahları aynı saatte kalkın. 3. Birçok migren hastasında ataklar zihinsel gerginlik, çatışmalı durumlar ve stresle başladığından stresi yönetmeyi öğrenin. 4. Migren atağından kaçınmak için yeterli miktarda su içmeye çok dikkat edin. Su içmek için susamayı beklemeyin. 5. Fiziksel aktivite migrene karşı çok büyük önem taşıyor. Bu nedenle hareketsizlikten kaçının, düzenli yürüyüşler yapın. Evde egzersizi ihmal etmeyin. 6. Bilimsel çalışmalar D vitamininin migrenden koruyucu etkisi olduğunu gösteriyor. Bu nedenle günlük ihtiyacınız kadar D vitamini aldığınızdan emin olun. Ancak D vitamini yağda erir, yani fazlası vücudunuz için zararlıdır. Bu nedenle doktorunuz önerdiği miktarda D vitaminini kullandığınızdan emin olun. Yine doktorunuzun önerisiyle vitamin B2, magnezyum ve koenzim Q10 kullanabilirsiniz. 7. Baş ağrısı günlüğü tutarak ataklarınızın sıklığını, onları tetikleyen nedenleri kaydedin. Böylece ağrınızı başlatan nedenleri fark edip onlardan kaçınabilirsiniz. 8. Migren düzen seven bir hastalık olduğundan günlük alışkanlıklarınızı sağlıklı ve düzenli bir hale getirin. 9. Aşırı kafein, sigara ve alkolden kaçırın. 10.
İçinize kapanmayın. Yüz yüze olmasa bile arkadaşlarınızla görüntülü sohbet etmeyi ihmal etmeyin. Migren nasıl tedavi edilir? Migren sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte genetik veya çevresel faktörlerin de rol oynadığı bilinmektedir. Atakların ortaya çıkmasında serotoninin de dahil olmak üzere beyin kimyasallarında yaşanan dengesizliklerin neden olduğu düşünülmektedir. Migren atakları sırasında beyin zarlarında ağrıyı ortaya çıkaran bazı kimyasallar salgılanır ve bu da migren ağrısının ortaya çıkmasına neden olur. O yüzden migren klinik bir tanıdır. Hasta hekim görüşmesi sırasında nöroloji uzmanı tarafından herhangi bir ileri tetkik yapılmasına gerek olmadan tanı konulabilir. Migren özelliklerine uymayan alışılmadık, farklı özelliklerde ağrı olduğu durumlarda nöroloji uzmanı olası diğer nedenleri ekarte etmek için bir takım incelemeler yapabilir. Laboratuvar testleri ve radyolojik incelemeler sırasında migren dışında baş ağrısına neden olabilecek nedenler dışlanmış olur. Migren tedavisinde kullanılan ilaçlar baş ağrısı atakları sırasında ağrıyı ortadan kaldırmada ya da eşlik eden bulantı, kusma gibi belirtileri durdurmada veya sık gelen baş ağrısı ataklarının sıklığını kontrol etmeye yardımcı olabilir. Migren tedavisine yönelik birçok ilaç mevcuttur. Epilepsi, hipertansiyon, depresyon gibi başka hastalıkları tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçların aynı zamanda migreni önlemeye veya rahatlatmaya yardımcı olduğu bilinir. Migren tedavisi için kullanılan ilaçlar iki geniş kategoriye ayrılır. Ağrı giderici ilaçlar, migren atakları sırasında alınır ve ağrıyı durdurmak için kullanılır. Koruyucu tedavide kullanılan ilaçlar, bu tür ilaçlar migren ataklarının şiddetini veya sıklığını azaltmak için günlük olarak düzenli alınır. Tedavi stratejisi kişinin baş ağrılarının sıklığına, şiddetine ve eşlik eden diğer tıbbi durumlarına bağlıdır. Hamile veya emziren migren hastalarında bazı ilaçların kullanımı bebek açısından uygun değildir. Bazı ilaçlar çocukların migren ataklarında kullanılmaz. Doktorunuz migren atağınız için size en uygun ilacı önerecektir. Kronik migren tedavisi nasıl olur? Kronik migren tanısı son 3 ay süresince ayda en az 15 gün veya üzerinde baş ağrısı olan, gün içinde ağrının en az 4 saat sürdüğü ve ayın en az 8 gününde bu ağrıların migren tanı kriterlerini dolduracak özellikte olan hastalarda ve bir nöroloji uzmanı tarafından görüşme sırasında klinik olarak konulabilir. Kronik migren toplumda %1,3 ila 2,4 oranında görülen, günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlığa yol açan, kişinin işteki performansını ve aile hayatını etkileyen ciddi bir sağlık problemidir. Kronik migren hastaları sıklıkla migren tedavi kılavuzlarında önerilen hemen hemen her ilacı denemiş, tedaviler yeterli sonuç vermediği için sürekli ve aşırı miktarda ağrı kesici kullanan ya da ilaçlardan umudunu kesmiş ve şiddetli ağrıyla yaşamanın oluşturduğu olumsuz psikolojik durumla baş etmek zorunda kalan, bu nedenle ruh sağlıkları da bozulma riskiyle karşı karşıya olan kişilerdir.